Evet, yepyeni bir günden daha selamlar olsun. Şimdi sabah oldu burada, öyle söyleyeyim. Yani evvelsi gün geldim. Veya dün sabah geldim, öyle söyleyeyim. Dün sabah vardım buraya. Fakat dediğim gibi eyvah, parmak izim gerekiyor kapıdan çıkmam için, bir saniye. So not touch. Gerekmiyormuş. Her neyse, dediğim gibi dün geldim. Fakat dün dışarı hiç çıkmadım. Çünkü neden çıkmadım? Birincisi, acayip şekilde yorgundum. Çünkü 2 gün süren bir, dediğim gibi, tren yolculuğum oldu. Yaklaşık 2 gün sürdü. Normalde toplamda 15 saat sürmesi gerekiyordu. Yani şöyle söyleyeyim. Saat 4.30'dan sabah 8.30'a kadar sürmesi gerekiyordu. Fakat tren hem geç geldi 4 saat. Geç gelmesi yetmedi. Dediğim gibi yaklaşık bir 2 gün kadar falan yani yoldaydık. Yani rahat 2 gün sürdü. O yüzden zor da olsa gelebildik. Dediğim gibi burası dünyanın en soğuk, yani en soğuk şehirlerinden bir tanesi. Eksi 30'lardan, eksi 40'lardan, eksi 50'lerden bahsediyorum size. Yani bu şaka değil. Kesinlikle ve kesinlikle burası eksi 50'leri gören bir şehir. Şu an öyle tahmin ediyorum ki şu an soğuk yüzüme vuruyor. Fakat tahmini olarak konuşuyorum. Bu vuran soğuk taş çatlasına eksi 15 falan yani. Taş çatlasına eksi 10-15 yani. Şu an çünkü biraz hava güneşli. Şansıma da hava, dediğim gibi, gündüz vakti o kadar soğuk değil. Ama geceleri falan, dediğim gibi, eksi 30 hikaye yani. Eksi 40'ları falan buluyor. O yüzden biraz da şanslıyım yani. Bugün gerçekten birazcık şanslıyım. Normalde dediğim gibi çok soğuk yer yani. Çok soğuk bir şehir. Yani dediğim gibi dünyanın en soğuk şehirlerinden bir tanesi Astana. Bakalım şimdi yavaş yavaş buraları kolaçan edeceğiz, gezeceğiz. 3-4 tane haritada yer işaretledim. Oralara gitmek istiyorum. Şimdi birazdan haritayı açacağım. Ve yavaş yavaş gitmek istediğimiz yerlere gidip hep beraber bakacağız. Yarın sabahleyin Astana'dan uçağım var. Astana'dan Aktao'ya uçacağım. Umarım bir sorun yaşanmaz, bir gecikme falan olmaz hava şartlarından dolayı. Öyle tahmin ediyorum ki, dediğim gibi normal şekilde uçarım. Ondan sonra da Aktao'dan da aynı günün gecesi Azerbaycan'a uçağım var, Bakü'ye. Yani dediğim gibi Bakü'ye geçeceğim. Orada da bir tane arkadaşla tanıştım. Büyük ihtimal işte onun yanında kalacağım birkaç gün. Bakalım. Böyle bir durum. Öyle tahmin ediyorum ki şu arkası, şu görünen yer Expo oluyor. Şurası dediğim gibi Nazarbayev Üniversitesi. Bakın şöyle azıcık da olsa yakınlaştırayım. Gözüküyor zaten. Nazarbayev Üniversitesi. Öncelikle bir tane cami var. O camiyi ziyaret edeceğim. Böyle tahmin ediyorum ki o cami de sol tarafta kalıyor. Yani önce sola gideceğim. Önce camiye gideceğim. Evet. Ondan sonra da dediğim gibi gitmek istediğim yerlere yavaş yavaş, yani bir 15 kilometrelik yürüme mesafem olacak. Hepsinde yürüyerek gitmeyi planlıyorum. Bakalım. Expo'nun yanına gideceğim ilk ya. Fikrimi değiştirdim çünkü Expo hemen önümde. Ondan sonra cami de sağ tarafta, yaklaşık bir 3 kilometre yürüme mesafem var. Diyorum hazır önümdeyken Expo'yu yakınından bir çekeyim. İçine büyük ihtimal girmeyeceğim Expo'nun çünkü nasıl diyeyim ben size, birincisi hem ücretli ve normal bir ücreti yok yani. Abuk subuk bir fiyat istiyorlar Expo'nun içine girmek için. Kız da öyle söyledi. Dedi hiç dedi şeye gerek yok. Yani yakınından falan çekmeye çalışacağım. Birkaç fotoğraf alacağım. Ondan sonra da dediğim gibi ileriden sağ tarafa, yani camiye doğru yürüyeceğim.
Ondan sonra da birkaç yer daha var. Orayı gidip hep beraber göreceğiz. Bakalım. Karşımızda da hemen Teknopark varmış. AVM tarzı bir yer. Expo'da yakın zaten. Hemen oraya gidip çekelim. Ondan sonra dediğim gibi şu yoldan geri gideceğiz. 3 kilometre. Bakalım. Astana'nın sokaklarındayız. Bakın burada zaten görselini falan yapmışlar, resmini Expo'nun. Çok enteresan bir yer. Yani dışarıdan çok daha enteresan gözüküyor, öyle söyleyeyim. İçine baktım. Ya içinde de öyle birkaç bir şey var ama dediğim gibi vereceğim paraya değmez yani. O yüzden dışarısından da olsa yakınından birazcık çekeceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar, burası da AVM. Alışveriş merkezi Mega Silkway diyor. Şurası da Expo. Expo'ya az kaldı, gelmek üzereyiz. Ayrıyeten 16 Aralık Kazakistan'ın bağımsızlık günüydü dün. Bugün tarih olarak 17 Aralık. Dün maalesef çıkmadım dışarı. Çıkamadım daha doğrusu, dediğim gibi. Çünkü dün sabah geldim buraya ve 2 gün tren yolculuğu yaptım. Gerçekten kolay değildi benim için de. Çok yoruldum. O yüzden dün dinlenmeyi tercih ettim. Dediğim gibi yarın sabaha kadar vaktim var. Ve bugün de olsa, bir gün de olsa Astana'yı sizlere çekmeye, göstermeye çalışacağım. Bakalım. Böyle bir yer. AVM'nin diğer girişi. Dediğim gibi AVM'ye girmeyeceğim büyük ihtimal. Yani bildiğiniz AVM çünkü. Şu Expo'ya gidelim bir. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Evet, şimdi Expo'nun girişine geldik, öyle söyleyeyim. Bakalım, dediğim gibi burası çok enteresan, çok değişik yer. Girişi bile böyle. Şu şekilde bakın, şu ileride de çok farklı bir yapıt yapmışlar, öyle söyleyeyim ben size. Yani gerçekten gemi gibi, uzay gemisi gibi bir yapıt var. Yakınlaştırmaya çalışacağım belki. Evet, çok değişik bir yapıt yapmışlar. Bakalım. Arkadaşlar, şimdi Expo'nun girişine geldik, öyle söyleyeyim. Burası çok enteresan bir yer. Ayrıyeten bakın, burada devasa bir, yani uzay gemisi gibi bir yapıt yapmışlar. Arkada da dediğim gibi Mega dediğimiz alışveriş merkezi var. Dediğim gibi buraları gerçekten çok farklı bir yer ve Astana dünyanın öyle bildiğim kadarıyla 3. soğuk şehri. Yani gerçekten çok soğuk ve rüzgar size, yani bildiğiniz vuruyor, yani suratınıza vurduğunda hissediyorsunuz bu soğukluğu, öyle söyleyeyim ben size. Bakalım. Buraları hep dediğim gibi Expo'nun girişi, öyle söyleyeyim ben size. Çok değişik bir yapıt yapmışlar. Yani çok değişik, farklı bir yapıt. Ama şu karşımızda duran yuvarlak Topkapı gibi duran yerde dediğim gibi çok daha farklı hepsine göre. Evet, burada fitness salonu falan yapmışlar. Fitness spor salonu. Şöyle yerler var. Yani gerçekten çok enteresan yerler diyebilirim size. Yani çok enteresan bir yer yani bu Astana. Diğer, yani Kazakistan'ın diğer şehirlerine göre dediğim gibi çok daha farklı. Gerçekten çok daha farklı. Çünkü çok gelişmiş bir şehir, çok zengin bir şehir. Yani aynı bildiğiniz, yani Dubai gibi bir yer, yani öyle söyleyeyim. Yani yapıtları falan çok farklı. Gerçekten yani gerçekten çok farklı. Zaten görüyorsunuz. Bakın şu arkada uzay gemisi gibi bir yapıt, şöyle bir yapıt, böyle bir yapıt. Yani hani görüyorsunuz yani. Hani diyor ya, anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. O yüzden yani aslında büyük şehirleri dediğim gibi pek sevmiyorum. Astana gibi büyük olan şehirleri aslında çok fazla tercih etmiyorum. Çok fazla insan ve trafik olduğundan dolayı, ama işin güzel tarafı, bunu yeni öğrendim. Astana genişlik olarak, yani yüz ölçümü olarak çok büyük ve o kadar çok fazla insan yaşamıyor burada. Hem kışları soğuk olduğu için dediğim gibi yani çok güzel bir sistem yapmışlar Astana'da. Aslında gerçekten yaşanacak bir şehir diyebilirim yani. Bunu da dediğim gibi yeni öğrendim. Bilmiyordum. Böyle bir durum. Az da olsa Expo'nun içini buradan bakın görebiliyoruz. Şöyle bir şey yapayım. Değişik şeyler yapmışlar. Ama işte işin kötü tarafı, dediğim gibi
ücretli olması ve ücreti de normal bir ücret değil yani. Kız da dedi kesinlikle dedi çok pahalı dedi girişi dedi. Hani o yüzden karar senin dedi, girip girmemekte sen bilirsin dedi. Ben de büyük ihtimal dedim yakınına gider çekerim. Az da olsa uzak yani dışarısından dedim çekerim. İçeriye girmeden. Böyle bir durum. Evet. Şurada öyle tahmin ediyorum ki tam emin değilim ama Expo hakkında bilgiler veriliyor. Evet. Evet. Bakın. Burada toplam 8 kattan oluşuyormuş burası. Her katında farklı yerler var, öyle söyleyeyim ben size. Yani her katı çok daha farklı. İşte solar enerjisi diyor 6. katta. 7. de space enerji, Astana of the future diyor 8. Biomass enerji, wind enerji, işte ne bileyim rüzgar enerjisi, biyoenerjisi, kinetik enerji. Diğerleri de Rusça yazıyor. Böyle bir durum ya. Böyle bir durum arkadaşlar. Evet, dediğim gibi giriş ücretli. O yüzden içine girmeyeceğim. Yani ne kadar enteresan da olsa. Şimdi şu arka tarafında birkaç yapıt var. Oraları çekeceğim. Bakın bu şekilde. Ondan sonra da dediğim gibi farklı bir cami var. Yaklaşık 3 kilometre kadar buradan uzaklıkta, yani tahmin ediyorum ki 3 kilometre 200 metre kadar. Büyük ihtimal dediğim gibi oraya gideceğim. Ondan sonra da 2 tane hatta 3 tane o kadar farklı yer var ki yani hani benim ağzım açık kaldı. Öyle söyleyeyim, oralara gideceğiz. Bakalım. Gerçekten çok farklı yerler diyebilirim. Yolumuzda ilerliyoruz. Şu arkada da bir tane çam ağacı falan yapmışlar. Bir tane de böyle uzun, upuzun bir şey dikmişler ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet, şu karşımızda da dediğim gibi uzay gemisi tarzında bir yapıt var. Ne olduğunu bilmiyorum orada ama çok farklı durduğu zaten her yerden belli. Çok farklı bir yapı. Evet. Şu an dediğim gibi soğuk öyle bir işledi ki her tarafıma. Her ne kadar tedbirimi alıp da çıksam da, eldivenlerimi giysem de, atkımı taksam da her yerden soğuk bildiğiniz işledi diyebilirim yani. Gerçekten. Yani hani buz şey kalır buranın adında. Yani buz hani bildiğiniz şaka kalır yani, öyle bildiğiniz don yani. Hani Astana bildiğiniz don. Böyle bir durum. Çok farklı değişik yerler ya gerçekten. Park yerleri falan yapmışlar çocukların işte. Birlikte parkta eğlenebileceği, dinlenebileceği. Evet, burada da öyle tahmin ediyorum ki bir festival tarzı bir şey vardı. Ya da hala var, bilmiyorum. Dediğim gibi keşke dün çıksaydım. Dün akşam buraları bildiğiniz ışıklandırması, yani tahmin bile edemiyorum ya. Akşam vakti buranın ışıklandırma sistemini tahmin bile edemiyorum. Çünkü Astana'da dediğim gibi ışıklandırma gerçekten çok ünlü. Yani bütün yapıtlar böyle farklı ışıklandırma sistemleriyle donatılmış. O kadar güzel ve değişik bir görüntüsü var ki dün zaten yolda gelirken az bir şey karanlıktı sabah olmasına rağmen. Zaten birkaç yeri böyle çekmiştim. Hepsi dediğim gibi farklı böyle değişik ışıklandırma sistemiyle donatılmış. Bakalım. Burada da bir festival tarzı bir şey var, öyle tahmin ediyorum. Bakın görüyorsunuz. Öyle söyleyeyim. İnsanlar farklı kıyafetler giyinmiş. Değişik, farklı bir durum. Böyle bir durum arkadaşlar. Winter Family Fest diyor, yani kış aile festivali, öyle söyleyeyim.
Спот для вас, да, Сиқырлы гүлінің алауын Девочки, не спим, Феникс! ұша жөнеледі. Ал сол гүлдің жалынымен мерекелі шыршаныңда шамдар жағылмақ. Живем, да? Стоп, фонограмма Куралай, давайте на сцену, без крыльев, куртки. Шамдар жағылмақ. Диагонально, девочки, руки диагонально. Babamızdan kalan Выше руки. Шире, шире. Кто вешал Ружанда? Закрылись, союз. Olağanüstü bir şehir diyebilirim yani. Olağanüstü. Normalin çok çok üzerinde bir şehir arkadaşlar. Kesinlikle. Yani çok farklı bir şehir. Az bir şey de buraları çekelim. Şu yapıta bakar mısınız ya? Acayip bir şey. Evet. Burası dediğim gibi Astana'nın Expo bölgesi arkadaşlar. Buraları dediğim gibi Expo'nun yani Expo'ya yakın yerler. Böyle bir yer burası. Şimdi dediğim gibi
Camiye gideceğiz. Camiyi de az bir şey çekelim. Expo'nun oradan çıktık. Bakın hemen yan tarafımızda şöyle farklı yapılar var. Yani burada binalar, yapılar gerçekten çok farklı yani. Anlatmaya gerek yok zaten. Görünüyor. Şimdi yavaş yavaş dediğim gibi camiye doğru gideceğiz. Yaklaşık bir 3 kilometrelik mesafemiz var. Ondan sonra da diğer yerlere gideceğiz. Diğer yerler ama biraz uzakta kalıyor. Yaklaşık bir 8-9 kilometre kadar yürüme mesafem olacak. Artık camiden sonra 2 saat mi yürürüm, kaç saat yürürüm bakalım. Expo'nun diğer tarafından girişe. Şöyle bir yapıt yapmışlar önünde ama çok farklı ya. Gerçekten çok değişik bir yer diyebilirim yani. Öyle söyleyeyim ben size. Gerçekten çok. Bakalım şimdi dediğim gibi cami gözüküyor. Yaklaşık bir 2,5 kilometremiz kaldı. Bakalım. Caminin sokağına girdik. Yaklaşık 1,9 kilometre yani 1900 metre kadar yolumuz kaldı. Buradan gözüküyor zaten cami. Çok yakın gibi duruyor ama dediğim gibi 1900 metrecik yolumuz var daha camiye kadar. Bakalım. Çok da uzak durmuyor yani. Böyle bir yer. Yaklaşık bir 1,5 kilometrelik yürüme mesafesi gösteriyor buradan. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu bulunduğumuz sokakta ismi garip. Yani garip derken Türkistan Sokağı diye geçiyor. Öyle söyleyeyim ben size. Şu an Türkistan Sokağı'ndayız yani. Sokağın ismi böyleymiş. Türkistan Sokağı. Bakalım. Cami sokağına girdik arkadaşlar. Toplamda aşağı yukarı 1 kilometre yolumuz var. 1 kilometreden belki 50 metre fazla veya az. Yani az kaldı. Buradan gözüküyor zaten. Hızlı hızlı yürüyorum çünkü çok soğuk. Gerçekten çok soğuk yani. Bu soğuğu hissetmeme şansınız yok burada. Çünkü bakın yerler bildiğiniz don arkadaşlar. Buz. Bildiğiniz buz yani kayıyor öyle söyleyeyim size. Yerler bildiğiniz buz. Donmuş ya. Bildiğiniz donmuş yerler ya. Şuralarda bir şey yok ama buraları dediğim gibi bildiğiniz buz yani. Burada da hastane var öyle tahmin ediyorum. Böyle bir yer. Bakalım. Yaklaşık bir 600 metre falan kaldı. Belki 700. Buraları da çekmek istedim. Yürüdüğüm yolları. Ya bildiğiniz buz pateni yapılacak yerlerde yürüyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şaka değil bu. Çok samimi söylüyorum. Yani bildiğiniz buz pateni yapabilirsiniz burada. Öyle söyleyeyim sana. O kadar kayıyor. Yani donmuş artık yani bildiğiniz bakın. Yani donmuş yani buz da değil bu yani bildiğiniz bilmiyorum yani. Gerçekten donmuş. Evet camiye geldik sayılır. Yaklaşık bir 300-400 metremiz var. 300 metre. Bakalım. Eyvah. Buradan camiye yol yok mu ya? Eyvah eyvah. 1,5 kilometre gösteriyor. Şuradan dolandıracak beni aşağıdan. Ben de kestirime bakıyorum yani. Yoksa 1,5 kilometre. Allah Allah. Şuradan direkt falan yol yok mu ya? Mecbur şu aşağıdan gösteriyor ya da yukarıdan. Yukarı taraftan gösteriyor. Eyvah. Bakalım ya o 1,5 kilometrelik yoldan değil de şu aralardan gitmeye çalışacağım. Burası da hem kar hem buz. Yani bildiğiniz kaya gidiyoruz yani öyle söyleyeyim. Gerçekten çok kötü kayıyor. Çünkü donmuş yani. Galiba şu arkada bir tane yol var ya. Şu ağaçların arasından giden bir yol var gibi ama bakalım. Aslında şuradan da gidilir diye tahmin ediyorum ama biraz daha böyle çalılık bir yol. Şu arkada evet şuradan bir yol var ya. Gördüm ama. Evet navigasyon dediğim gibi biraz şey veriyor. Sizi dolandırmaya çalışıyor. Ana sokaktan falan. Ben ama buradan kestirmeden
yol var. Güzel. Güzel. Evet. Hiç olmazsa yani 1 kilometre yoldan tasarruf ettim. Evet, taş çatlasın 200 metre falan kaldı. Yani geldik sayılır camiye. Bakalım. Caminin ismi de Nur Sultan Grand of Hastana yazıyor. Yani Nur Sultan Astana Camisi diye tahmin ediyorum Türkçe'ye çevirdiğimizde. Bakalım. Açıklaması falan varsa bir yerde gene bakarız. Ama o şekilde yazıyor internette. Yani Nur Sultan Grand of Astana. Evet. Ya gerçekten videoda yakın gözüküyor ama yakın değil yani. Gerçekten buradan bile hala 250 metre gösteriyor. Bakalım. Arkadaş yürü yürü bitmiyor. Geldik gibi sayılır ama hala bitmedi yol. Bakalım içerisine giriliyorsa içerisine girmeye çalışacağım caminin, çünkü içerisi de çok güzel. Çok değişik yani, öyle söyleyeyim ben size. Resimlerine baktım. Gerçekten çok enteresan, çok güzel bir yapı. Bakalım. Caminin girişine geldik arkadaşlar. Bakalım. Şimdi caminin içerisine girmeye çalışacağım. Girişi şu ileriden öyle tahmin ediyorum. Orada merdivenler falan var. Umarım içeriye girebiliriz. Gerçi şu an dua okunuyor ama dışarıda hoparlörden duyuluyor. Hoca dua okuyor. Burada da altında da park yeri falan yapmışlar. Çok büyük bir cami olduğu için acayip farklı bir yapıt. Evet, şimdi girişine geldik وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل. Kapalıydı. Oradan giremedim. Bakalım. Açık bir kapısı varsa az da olsa içini çekmek istiyorum. Çünkü içi muhteşem. Çok güzel bir cami. Devasa bir camisi ki. Bakın. Bölüm bölüm ayırmışlar camiye. İşte Kur'an okuma bölmesi. Femel, yani bayanlar için bir bölüm. Konferans salonu gibi bir yer. Solstikler üstü. Solstikler atana. Yani 4-5 belki de 10 tane giriş yeri var ama nereden gireceğiz bilmedim. Kapıları da kapalı. Nereden gireceğiz acaba? Bakalım. Buradan girebilir miyiz? Burada da bir şeyler var. Ne yapmışlar? Öyle tahmin, tabii ki araçları park etme yerleri falan var alt katta. Diğer yerde de var. Yan tarafında. Bakalım ya. Soracağım. Kapı açıksa gideceğiz. Caminin diğer tarafından girmeye çalışacağım. Bakın buraları da hep buz olmuş.
Kapalıydı çünkü. Oradan girmeye çalıştım. Şu arka taraftan. O taraf komple kapıları kapalı. Bakalım bu kapıdan deneyeceğim. Buradan girebilirsek. Maalesef kapıları hep kapalı ya, öyle söyleyeyim. Şurada da bir yazı asmışlar. Türkçe'ye çevirdim demin. Tünelden giriş yazıyor. Allah Allah. Tünelden nereden gireceğiz bilmiyorum ki. Bakalım. Bildiğiniz camiyi komple dolandım ya. Bu tarafında da giriş yoksa, kapalıysa artık bilemiyorum. Hoca içeride dua yapıyor. Sesi geliyor zaten dışarıya da. Bakalım. Umarım buradan girişi vardır. Evet. Burada da bir giriş var. Artık bakacağız şansımıza. Girebilirsek ne iyi. O kadar geldik. Az da olsa yani isterim içerisini. Çok az da olsa çekmeyi. Bakalım. Yok ya, bütün kapılar kapalı ya. Giremiyorum içeri, öyle söyleyeyim. Bütün kapılar kapalı. Bütün kapılar kapalı ya. Anlamadım gitti niye böyle. Normalde buradan girilmesi gerekiyor ama don olmuş ya. Burası su herhalde. Su donmuş yani, bildiğiniz havuz gibi bir yer yapmışlar ama donmuş. Bakın burası da aynı. Öyle tahmin ediyorum ki havuz gibi bir şey ama donmuş. Bildiğiniz donmuş arkadaşlar. Bakalım başka bir kapıdan. Artık son 2 tane kapı var. Bir burası var, bir de öyle tahmin ediyorum ki bir ilerisi var. Oradan da giriş kapalıysa artık bilmiyorum, içeriye herhalde giremeyeceğiz yani. Çocuk da girmeye çalışıyor. Bakalım. Buradan deneyeceğiz. Bakalım. Kapalı. Ya dediğim gibi her yer kapalı, öyle söyleyeyim. Giremiyoruz ya camiye. Çok kötü bir durum. Giremiyor ya. Hiçbir insan giremiyor. Kapalı herhalde. Bakın o kadar insan var dışarıda bekliyor yani. İçeri bilmiyorum yani neden girilmiyor. Bütün kapılar kilitli. Maalesef içeriye giremedik arkadaşlar ya. Ama büyük ihtimal videonun açıklama bölümüne bu caminin internet sayfası falan var diye tahmin ediyorum. Yani resimleri var. Büyük ihtimal açıklamaya o internet sayfasına ekleyeceğim. Caminin içerisini görmek isterseniz de o internet sayfasına tıklayıp o siteye girip caminin içerisine kendiniz de resimlerine bakabilirsiniz. Hiç olmazsa video olmasa da resimlerini görebilirsiniz. Maalesef üzüldüm. Yani girmeyi isterdim içeri ama maalesef dediğim gibi kapıların hepsi, yani camiyi bildiğiniz tavaf ettim ya. Şu kocaman camiyi, her tarafını, kapılarını. Bakın burada da insanlar oradan geliyor, buradan gidiyorlar falan, girmeye çalışıyorlar, giremiyorlar. Maalesef kapalı. Böyle bir camiydi arkadaşlar burası, dediğim gibi dışından yakınından az da olsa çektim. Yavaş yavaş gideceğimiz yerlere gidelim. Oradan ayrıldık ve şimdi Astana'nın sembolü, yani sembolü olan bir yer var. Astana'nın sembolüymüş orası. Bakalım oraya gideceğiz. Ondan sonra da çok farklı bir köprüye gideceğiz, öyle söyleyeyim. Ama en az bir yürüme mesafesi olarak 1,5-2 saatlik yürümem var. Yani yürüyerek gidersem. Bakalım, eğer otobüs falan bulursam otobüse gitmeye çalışacağım ama bilmiyorum hangi numara gider oraya. Çünkü buradan yaklaşık 9-10 kilometre gösteriyor. Bakalım. Yeni büyük binalar yapıyorlar, öyle söyleyeyim, bu yolda. Şimdi buradan gideceğimiz yer dümdüz, yani hiçbir yere sapmadan dümdüz bir aşağı yukarı 7 kilometrelik bir yolumuz var. Bakalım. Yani hiçbir yere sapmadan dümdüz gideceğiz, bakalım. Evet, yolumuzda ilerliyoruz. Şimdi karşı tarafa geçtim. Bu taraftan dedim biraz yürüyeyim. Çünkü diğer tarafta hiçbir şey yok. İnşaatlar var. Burada hiç olmazsa dükkanlar var. Bir tane market falan görürsem ya da bir restoran tarzı bir yer
Bir şeyler alacağım, yiyeceğim. Karnım çok kötü acıktı çünkü sabah da yemedim. Şu anda öğlen oldu, hatta öğleni geçti. Saat 2-3 civarı şu an. Bakalım. Yürüyoruz, yol bitmiyor. Aşağı yukarı bir 5 kilometre, 5,5 kilometrelik daha yolumuz var. Gideceğimiz o Bayterek, o hastanenin sembolü olan yere. Bakalım. Evet, yolumuzda ilerliyoruz. Dediğim gibi yolumuz daha dümdüz gidiyor. Böyle bir kavşağa geldim. Dedim az da olsa çekeyim bari. Böyle bir yer ya. Evet, yolumuzda ilerliyoruz. Şurada çok değişik bir tane yapıt yapmışlar, öyle söyleyeyim. Böyle tahmin ediyorum arasından araçlar falan gidiyor ya da yanından gidiyor. Tam böyle ortaya dikmişler. 2 tane de heykel var sanırsam. Buradan gördüğüm kadarıyla heykel var. Böyle bir sanki böyle bir duvarın içinden geçiyorsunuz gibi. Değişik bir şey. Bakalım neymiş orası. Evet, böyle bir yer ya. 2 tane heykel koymuşlar. 2024 yazısı var ayrıyeten. 2024'de hazırlık. Şurada da işte kafeler, mafeler, çeşitli dükkanlar falan yapmışlar. Ya dediğim gibi bu hastane gerçekten ben buradayım diyor. Harbi çok değişik bir şehir. Çok güzel bir şehir. Yani her tarafı bambaşka güzel hastanenin. O yüzden böyle bir yer ya. Evet, yanlarında da heykel falan var. Buna bakacağım ne olduğuna. Büyük ihtimal açıklama eklemeye çalışacağım bu yapıyı. Yani böyle bir yer. Yavaş yavaş yolumuzda ilerliyoruz. Dediğim gibi böyle değişik yapıları var yani o hastane. Gerçekten çok değişik yani. Arka tarafında da heykeller falan var. Evet. Böyle bir yer. Yolumuzda ilerliyoruz. Şöyle bir şey yapmışlar. Değil mi? Burada binalar gerçekten hepsi çok yüksek yani. Devasa binalar yapmışlar buralarda hep. Yani Astana'da küçük böyle binaya rastlamadım. Hemen hemen her yer böyle devasa binalarla dolu. Bakalım, yolumuzda ilerliyoruz. Aşağı yukarı bir 3 kilometrelik yolum kaldı. Yani tahmin ediyorum bir yarım saate gitmek istediğim yere gideceğim. Ondan sonra da oradan da 2-3 kilometre ilerisinde başka bir yer var, oraya gideceğim. Bakalım. Yolumuzda ilerlerken şurada bir iki tane bir çok acayip bir yapıt gördüm, öyle söyleyeyim, şu arkada. Tepesi böyle sanki ne bileyim Çin evleri gibi duruyor, böyle Çinlerde öyle yapılar olur ya, o tarz böyle yapılar gibi duruyor ama değil mi? Burada hemen hemen her yerde kocaman yüksek binalar görebiliyorsunuz, öyle söyleyeyim ben size. Şu bina da çok yüksek ya, gerçekten kocaman devasa bir yapı yani. Şurada böyle bir yer. Karşımızda da bir devlet binası var ama ne olduğunu bilmiyorum. Arkasında da dediğim gibi devasa bir yapı. Acayip bir yer ya. Şu binalara bakın ya. Hepsi kocaman. Devasa binalar ya. Vallahi. Şu arkada da böyle değişik bir bina var ama bakalım. Böyle bir kavşaktan sola doğru geçmem gerekecek. Bakalım, orada yaya geçitleri falan var ama bayağı bir dolandıracak beni burası. Ayrıyeten şu arka tarafta gördüğünüz binanın, tahmini olarak konuşuyorum, 2 ya da 3 sokak ya da cadde arka tarafında bir tane nehir gördüm. İsim Nehri diye geçiyor, öyle söyleyeyim. İsim Nehri. Yani böyle dere gibi, akarsu gibi bir yer. Yani nehir yazıyor, İsim Nehri yazıyor. Oraya tahmin ediyorum gitmeyeceğim çünkü biraz arkada kalıyor. Zaten bayağı bir yol geldim. Bugün de dediğim gibi akşama edeceğim yani, belli oldu. Son işte 2-3 yeri de çektikten sonra büyük ihtimal videoyu da kapatacağım.
Böyle bir yer. Arkada da çok farklı bir köprü yapmışlar ama çok enteresan bir görüntüsü var. Araçların falan geçtiği, öyle söyleyeyim ben size. Öyle bir yoldan gidiyoruz ya, öyle söyleyeyim. Ya karşıya geçiş yokmuş buradan, yaya geçişi. Bakalım biraz ileriden geçeceğiz herhalde. Neyse, hiç olmazsa şu binaları bari biraz da olsa yakından çekelim. Çok acayip enteresan binalar ya. Şu Çin gibi olan bina en tepesi, yani böyle değişik. Çok enteresan geldi bana. Diğeri zaten dediğim gibi devasa, yani şu ana kadar gördüğüm yüksek binalardan bir tanesi. Böyle de bir şey işte. Bakalım, ileriden karşıya geçme yolu vardır herhalde. Böyle bir yerden geçeceğiz bakalım. Burası da devasa bir bina. Ortasında da böyle araçların geçeceği yer yapmışlar. Değişik. Evet, yaklaşık bir 2 kilometre daha yolumuz var. 1,5-2 kilometre arası. Bir şey kalmadı ya. Arkada da 2 tane böyle değişik bir bina var ama böyle sarı gibi duruyor rengi. Değişik 2 tane bina. Evet, şimdi yolumuzdan ilerliyoruz. Şu binaya bakar mısınız ya? Çok acayip yapmışlar yani. Gerçekten devasa bir. Öyle tahmin ediyorum ki alışveriş merkezi burası da. Böyle bir durum. Şimdi dediğim gibi yolumuza ilerliyoruz. Gelmek istediğimiz Bayterek Kulesi, yani Astana'nın sembolü olan Bayterek Kulesi'ne geldik, öyle söyleyeyim. Devasa bir, öyle tahmin ediyorum, devlet binası var. Dediğim gibi şimdi karşıya geçeceğiz. Şu Astana Bayterek Kulesi'nin oraya gideceğiz. Birazcık oraları çekeceğim. Ondan sonra da bakalım. Tamam, burada lambaları görüyorsunuz. Bakın, yeşil yandığında gülen lamba şekli çıkıyor. Kırmızı yandığında üzülen lamba şekli. Çok değişik yapmışlar. Güzel yapmışlar yani. Eğlenceli. Güzel. Bayterek Kulesi'ne geldik sayılır. Öyle söyleyeyim. Arkada gördüğünüz kule Astana'nın, dediğim gibi Astana şehrinin sembolü, yani öyle söyleyeyim. Burası Astana şehrinin sembolünü, yani sembolü olarak geçiyor, öyle söyleyeyim ben size. Böyle bir kule, böyle bir yapı, böyle bir yer. Baba. Evet, dediğim gibi kulenin oraya geldik. Burası Bayterek Kulesi diye geçiyor. Ayrıca bakın şu arkada da devasa çok farklı yapılar var, öyle söyleyeyim ben size. Çok değişik yani, gerçekten Astana büyüleyici bir güzelliğe sahip, yani öyle söyleyeyim size. Kesinlikle ve kesinlikle çok güzel yani Astana şehri. Yani her yerde dediğim gibi farklı şeyler görebiliyorsunuz Astana'da. Yani mutlaka, öyle söyleyeyim, imkanınız varsa arkadaşlar, Kazakistan'a geldiğinizde Türkistan, Almaty ve Astana, Taras da dediğim gibi çok güzel. Yani buraları ziyaret edebilirsiniz. Böyle bir yer. Bu arka tarafta da 2 tane yapıt yapmışlar ama tam ne yapıtı olduğunu bilmiyorum, öyle söyleyeyim. Tam böyle arkada duruyor. Böyle sarı renkte 2 tane böyle aynı kule. Yani 2 tane bir yapı. Adını bilmiyorum ama dediğim gibi burası Bayterek diye geçiyor ve Astana şehrinin, dediğim gibi, sembolü. Yani Astana şehrinin simgesi, öyle söyleyeyim. Böyle güzel bir yer ya. Polis abilerle konuştuk. Bana diyor, içeri diyor girecek misin? İçeri diyor girebiliyorsun. Yukarıda diyor ayrıyeten, bakın yukarısı, öyle tahmin ediyorum ki çıkılıyor, içine giriliyor ve yukarısı da dönüyor içerisi, öyle söyleyeyim size. Bilmiyorum ama girip bakacağım. Öyle tahmin ediyorum ki burası ücretli. Gene bir bakalım. Burada zaten Bayterek hakkında bilgiler verilmiş. Tabii ki hepsi Rusça yazıyor. Yani çevirmeniz gerekiyor. Tam olarak ne yazdığını ben de anlamıyorum ama dediğim gibi burası Astana şehrinin sembolü. Öyle söyleyeyim ben size. Böyle bir yer. Bakalım.
Arkadaşlar Baytrek Kulesi'nde çok fazla sıra var. Şöyle göstereyim. Burada tiket kasalar var. Kasalardan bilet alıyorsunuz. Aldıktan sonra dediğim gibi Baytrek Kulesi'nin tepesine çıkabiliyorsunuz. Ama çok fazla sıra var yani, öyle söyleyeyim. Büyük ihtimal ben çıkmayı düşünmüyorum. Arkadaşlar bilmiyorum buradan içerisi gözüküyor mu? Bakın şuradan asansörle en tepeye çıkıyorsunuz. En tepeden dediğim gibi Astana'yı komple kuş bakışı atma fırsatınız oluyor, öyle söyleyeyim. Ama şu an dediğim gibi çok fazla aşırı sıra var. Aşırı sıra olduğu için de dediğim gibi beklemek istemedim ve de yani ücreti 2000 tenge. 2000 tengeye çıkıyorsunuz ama dediğim gibi aşırı sıra var yani. Sadece orası değil, asansörün önünde bekleyenleri çekmedim. Çok fazla sıra var. Böyle bir durum. Baytrek Kulesi'nden çıktık, öyle söyleyeyim. Şöyle bir yere geldik. Şimdi şu arkada çok farklı bir yapı gördüm. Yani böyle cami minaresi gibi yapmışlar ama çok değişik bir yapı. Ne olduğuna yakından bakacağım oranın. Evet, böyle bir yerdeyiz ya. Çok güzel, çok farklı bir yer. Gerçekten Astana manyak bir şehir ya. Çok güzel. Evet, yolumuzda yavaş yavaş ilerleyelim. Şu arkada da çok güzel yapılar var. Ya bugün öyle tahmin ediyorum ki akşam olacak. Akşamı da geçecek yani. Buraları bitirme şansımız yok bizim. Öyle gözüküyor. Yani çok güzel yerleri var Astana'nın, anlatamam yani. Evet, burası Allah Allah. Cami desem cami değil. Değişik bir yer ya, ama gideceğim, yanına gideceğim şimdi birazdan. Bakalım. Bak, kasa yapılar ya, gerçekten. Acayip bir yer Astana. Çok değişik bir şehir. Evleri, yapıları, binaları, her şeyi farklı. Bunlara bakar mısınız ya? Devasa yani, öyle söyleyeyim ben size. Acayip büyük binalar. Çok büyük. Ve değişik yapılar yani, çok değişik. Uf. Vallahi ayaklarım, ellerim, suratım, kulağım, her yerim dondu. Buz gibi oldu, öyle söyleyeyim. Hissetmiyorum zaten, kulağımı falan hissetmiyorum. Öyle bir duyu organım varmış yokmuş hissetmiyorum yani şu an, öyle söyleyeyim. Ellerim zaten hissetmiyorum. Eldiven olmasına rağmen ellerim şu an buz kesti. Ayaklarım deseniz öyle. Yani Astana gerçekten çok soğuk bir şehir. Böyle bir durum. Burada böyle cami var zannedersem. Böyle altın renginde kubbesi var. Şu arka tarafta da Aşıklar Parkı varmış. Şu gördüğünüz yapının daha arkasında. Böyle bir park varmış. Aşıklar Parkı yazıyor, öyle söyleyeyim. Haritada gördüm. Aşıklar Parkı yazıyor. Böyle bir durum. Bir şeyler kuruyorlar. Böyle tahmin ediyorum ki bir festival bir şeyler yapacaklar burada da. Bilmiyorum. Şöyle çok farklı bir yapının altından geçeceğiz, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi arka tarafında da bir park gözüküyor. Aşıklar Parkı diye gösteriyor ama yani Türkçesi öyle oluyor. Bakalım. Ve devasa bir yapı var şu şeyin arkasında, öyle söyleyeyim. Tam böyle altından, ortasından geçtiğimizde arkasında çok böyle devasa, değişik bir yapı var yani, böyle acayip bir şey. Hem köprünün altından geçeceğiz, arabaların geçtiği, hem de şu devasa yapının altından geçeceğiz. Orada da dediğim gibi şu arka tarafında çok farklı bir yapı vardı. Eyvah, düşüyordum. Ya bildiğiniz buz yani. Yerler var ya, bildiğiniz buz yani. Burada kaymamak imkansız, öyle söyleyeyim ben size. Çok dikkatli yürümeniz gerekiyor. Çünkü normal şehirlere göre çok daha soğuk. Yani bildiğiniz don var burada. Böyle bir durum. Yolumuzda ilerliyoruz ve şöyle bir yapının altından geçeceğiz. Devasa bir yapı yani, öyle söyleyeyim ben size. Dediğim gibi Astana'da çok farklı, çok güzel yerleri görebilirsiniz. Çok enteresan yapılar var. Yani bunu ben biliyorum, birden fazla kez söyledim belki, ama belki onlarca kez söyledim, ama gerçekten göz alıcı yerleri var yani Astana'nın. Ve şu yapı benim dikkatimi çekti. O yapının oraya gideceğim. Evet, şu arkası da öyle tahmin ediyorum ki Aşıklar Parkı diye geçiyor arkadaşlar. Aşıklar Parkı'nın oraya geldik.
arkasındaki yapının adına da bakacağım. Dediğim gibi bugün gezdiğim, gördüğüm yerlerin hemen hemen hepsini tek tek açıklamaya ekleyeceğim. Ona göre oradan da okuyabilirsiniz. Nerelere gittim, ne yaptım. Böyle bir durum. Farklı binalar var ya gerçekten. Yani şöyle bir bakıyorum ama hepsi birbirinden farklı ve şekilli yani. Değişik. Ama şu önümüzdeki bina artık neyse binaya benziyor. Nasıl bir binaysa bilmiyorum, içerisine giriliyor mu girilmiyor mu. Ya büyük ihtimal giriliyor, evet. Galiba alışveriş merkezi de olabilir, bilmiyorum ama dediğim gibi girip bakacağız neymiş ne değilmiş. Büyük ihtimalde videoyu artık burada sonlandıracağım. Çünkü dediğim gibi akşam olmak üzere, sabahtan beri yani hissetmiyorum ya, kulaklarım yok yani, öyle söyleyeyim. Ellerim yok, kulaklarım yok, ayaklarım yok falan. Bildiğiniz dondu yani. Böyle bir durum. Dediğim gibi burası Aşıklar Parkı diye geçiyor. Yani burası komple Aşıklar Parkı diye geçiyor. İnsanların gezdiği, işte ne bileyim, banklarda oturduğu, dinlendiği yerler. Burada da böyle bir şey yapmışlar. Değişik. C harfi gibi duruyor ama C değil. Çok değişik bir sembol diyebilirim. Evet, şimdi dediğim gibi şu yapıya da gittikten sonra büyük ihtimal artık videoyu büyük ihtimal kapatacağım yani. Çünkü sabahtan beri dediğim gibi kulaklarımı hissetmiyorum. Ellerimi hissetmiyorum. Ayaklarımı hissetmiyorum. Yani burası gerçekten normalin üzerinde çok daha soğuk yani. Diğer şehirlere göre, öyle söyleyeyim ben size. Böyle bir durum. Tahmin ettiğim gibi insanlar giriyor çıkıyor bu binaya. Öyle tahmin ediyorum ki içerisinde de alışveriş yerleri falan var. Çünkü girişi öyle. Çam ağacı falan dikmişler. Ona benziyor. Alışveriş merkezine benziyor. Ama çok farklı bir yapı yani. Acayip farklı bir yapı diyebilirim size. Ama bakalım, içine gireceğim. Dediğim gibi artık videoyu burada büyük ihtimal kapatacağım. Benden bu kadar diyorum. Artık içerisine girip bir şeyler içip ısınacağım ve ondan sonra da evin yolunu tutacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorum yapabilirsiniz, beğeni atabilirsiniz. Ayrıca videolarımı durumlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu bana destek olacaktır. Herkese şimdiden tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi seyirler. Merkezi. Bunu söyleyeyim ben size. Böyle bir alışveriş merkezi diyebilirim size.